Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda yine viral olan, popüler olan papatya çiçekli bandana yapımını anlatacağım. Hemen malzeme bilgisini vererek başlamak istiyorum. Şöyle renklerimi papatya için kullanacağım renkler sarı ve ekru çok açık bir krem rengi. Koton iplerle örüyoruz. Dilediğiniz markada tuhafiyelerden farklı markalarda da koton iplerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığımda 2 numara 2 milim bir tığla yine öreceğim. Hemen hızlıca başlamak istiyorum. Renklerimizi, ipimizi söyledikten sonra malzememizi. Şimdi sıra öncelikle çiçeklerimizi yapıp sonra birleştirme aşamasına geçeceğiz. Şöyle sihirli bir halka yaparak başlıyoruz. Öncelikle bir tane zincir çekip bir sık iğne yaptıktan sonra çıkarıyoruz. İlk sık iğnemizi yaptık. Çok sıkı olmasın elimiz. 2 toplamda 8 adet sık iğnemiz olacak. 4 5 6 7 8 ipimizle ortayı sıkılaştırıyoruz. İlk yaptığım sık iğne tepesine kaydırma ilmeğiyle kapattım. Şimdi hemen sıradaki sık iğne yine kaydırma ilmeğiyle tam içinden kapattım. Burada 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki bir gerideki bu sık iğnemizin ön dalına alıyoruz ve bir de battığımız yani son kaydırma yaptığımız sık iğnenin tek dalını bize bakan tek dalına ikisine birlikte tığımızı geçirip yine kaydırma ilmeğiyle hepsini birlikte çıkarıyoruz. Şimdi sıradaki sık iğnemizin iki dalına birden batıp yine kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın burada görünen bu tek dalını ve sık iğnemizin bize bakan tek dalına birlikte batırıp tığımızı hepsini bir çıkıyoruz. Sıradaki sık iğneye yine iki dalına birlikte batarak geçiş yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Burada tam dipte görünen tek dalı ve sık iğnemizin bize bakan tek dalına batırarak hepsini birlikte çıkıyoruz. Yine diğer sık iğnemize geçtik. 1 2 3 zincir çekiyorum. Görünen bu tek dala batırıp sonra sık iğnemizin tek dalına tekrar batırıp hepsini birlikte çıkarıyorum. Toplamda 8 tane böyle minik yapraklarımız olacak. Bu papatyamızın, çiçeğimizin orta tomurcuk kısmı. Sonuna kadar örelim. Evet, 7. yaprağımızı yaptık. Şimdi 8. sonuncuyu yapacağız. Yine son bu sık iğne tepesine battım. 1 2 3 zincirle hem bu dibindeki tek dala hem de sık iğnemizin bize bakan tek dalına ikisini birlikte çıkarıyoruz. Şimdi hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaprağımız oluştu ve ne yapıyoruz? Şu arkaya dönüp burada sabitleyeceğim. Tam arka kısmına ipimi keseceğim. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle arkada tam şu dipte ilk yaptığım yaprağın tam dip kısmındaki ilmeği sabitleyip burada ipimi keseceğim ve tomurcuğumuzu tamamlamış olduk. Şimdi kenar kısımlarını öreceğiz. İplerimizi temizleyelim. Şu ortayı da sıkılaştırabilirsiniz iyice. Evet, tomurcuğumuz hazır. Şimdi beyaz krem rengi ipimde. Siz beyaz ip de kullanabilirsiniz papatyanızı. Ben bu şekilde krem rengi ipi kullanmayı tercih ettim. Hemen
Diğer tığımı alıyorum. Onu arkada iplerimi gizlemek için daha ince bir tığ kullandığım için diğer tığıma geçiş yaptım. Şöyle bu düz tarafıydı. Biz şimdi tersini çevirip arkadan arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın önden aldığımız tek kanatları vardı sık iğnemizin. Bu da tek arkaya bakan tek kanatlarından. Şimdi biz bu kanatlara yapacağız. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Yapraklarımızı, papatyamızın yapraklarını bu kanatlara yaparak ilerleyeceğiz. Herhangi bir yerinden başlıyorum. İpimi sabitleyip elimle ipimi tutuyorum öncelikle, sonra yaprağımızın bitiminde buraya sabitleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Hemen 9. zincire bir sık iğne yaptım. Yanındaki zincir içerisine yarım trabzan, hepsini birlikte çıkıyorum. Yine yanındaki zincir içerisine iki seferde çıktım. İkili trabzan yapıyoruz. Şimdi sırasıyla tığıma iki kere dolayıp sırasıyla 3 zincire 3 kez 3 seferde çıktığımız üçlü trabzanlarımızı yapacağız. Bu 3 kez olacak. İlkini yaptım. Yine sıradaki zincir içerisine ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Sıradakine yine üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine kalan 3 zincirimiz var. Bir tane ikili trabzan, bir tane yarım trabzan ve son zincir içerisine bir tane sık iğne yapıp arkadaki ipimle iyice sıkılaştırdım. Şimdi aynı bu ilmek içerisine yuvaya sabitliyorum. Kaydırma ilmeğiyle sabitledim. İlk yaprağımızı oluşturduk. Şimdi sıra yine ipimizi almadan burada görünen tek dal, arkaya kalan tek dal sıradakine batarak yine kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 9. zincire, yani yanındaki zincir içerisine bir sık iğne, hemen sıradaki zincire yarım trabzan, sıradaki zincir içerisine ikili trabzan ve sırasıyla iki kez tığımın başını dolayıp 3 seferde çıktım. Üçlü trabzan. Bundan 3 adet yapacağız. İlkini yaptım, ikincisini yapıyoruz ve üçüncüsü. Tüm yapraklarımız bu şekilde ilerleyecek. Bunu da tamamlayalım. Diğer 6 yaprağı da birlikte arkada örüp ekran arkasında sonrasında sonuna kadar gelelim. Sık iğnemizi de yaptık. Aynı yere yine bakın şöyle göstermek istiyorum. Sabitledim. Ve şimdi diğer üçüncü ipimi arkaya koyuyorum. Sıradakine geçtim. Şöyle iki yaprak oluşturdum. Şimdi bu yapraklardan 8 tane olacak. Zaten yerlerimiz belli. 8 tomurcuğumuz, ortada küçük minik yaprağımız var. Her birinin arkasına bir tane böyle yapraklar örüp sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sonuna kadar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. yaprağımızı yapıp ben ne yapıyorum, hemen bu yaprağımı başladım tam bu dibe değil de aynı ilmek içerisine değil, ilk başladığım yaprağın yani karşı tarafa sabitliyorum ki bu aralardaki mesafe oluşmasın, bir ayrık durmasın diye yaprakların arası böyle bütünleştiriyorum birbirine, mesafesi aynı olsun diye. Şimdi ne yapıyoruz? Hiç ipimizi kesmeden papatyamızın, çiçeğimizin kenarlarını, yapraklarının tümünü kaydırma ilmekleriyle
öreceğiz. Toplamda hemen bakalım örmeye başlıyoruz. Şöyle diğerine direkt geçiş yaptım. Sırasıyla toplamda bakın 1 2 her ilmek içerisine bir tane kaydırma yapıyoruz. Yukarıya doğru bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8 tane, yani her iki yanda da 8 tane kaydırma ilmeğimiz olacak. Tam tepeye geldiğimizde 2 zincir çekiyorum. Şu tepeye batmadan direkt yanına hemen karşı taraftaki bu sık iğnemizin içerisine kaydırma ilmeği yaparak geçiş yapıyorum. Burayı biraz daha ilmeğimizi sıkılaştırayım. Şimdi buradan aşağıya yine her ilmek içerisine üçüncü, dördüncü, beş, çok sıkmayalım yine, 6, 7, 8 ve 9 oluyor arkadaşlar. 8 dedim ama 9 tane olacak. Şöyle tam tepemizde 2 zincirimiz, yaprağımız bu şekilde. Tamamladık. Şimdi diğer hemen şu ilk dibindeki sık iğne başlamıştık ya, diğerine geçiş yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kaydırmamız oldu. 1 2 zincir çektik ve ilk karşı taraftaki ilk kaydırmayı yapıyoruz. 1, yine burada da 9 tane olacak, 8 değil arkadaşlar, 9, 3 4 5 6 7 8 9. Hemen sıradaki yaprağımıza geçiyoruz. Tam ilk sık iğne yaptığımız kısma batarak buradan yine yukarıya doğru 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 zincir çektim. Hemen karşı tarafa geçtim. Buradan da yine aşağıya doğru 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi sayalım tekrar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen bu tarafa geçiş yapıyoruz. Bu şekilde yapraklarımızın kenarlarını kaydırma ilmekleriyle örüyoruz. Her birinin kenarına bakın, zaten daha da düzgün bir form aldı çiçeğimiz. Bu kıvrılma olmuyor. Kenarlarını kaydırma ile ördükten sonra tamamını örüp bitirelim. Çiçeğimizin bu şekilde ilk papatyamızın çiçeğini, tam olan çiçeğini yapmış olacağız. Sonrasında da bir de yarım çiçeğimiz var. 3 adet de yarım çiçekten yapacağız bandanamız için. Şimdi sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın
papatyamızı tamamladık. Hemen bu şekilde 3 tane papatya öreceğiz. Çiçeklerimizi hazırladıktan sonra birleştirme kısmına geçeceğiz. Şimdi böyle tam papatyadan 3 tane olacak. İlkini ördük. Hemen siz de benimle birlikte kamera arkasında örüp şimdi diğer yarım olan papatyamızı göstereceğim. 3 adet de ondan örülecek. Toplamda 6 tane çiçeğimiz olacak. 3'ü tam, 3'ü yarım papatya. Hemen onu da göstermek istiyorum. Onu gösterdikten sonra çiçeklerimizi örüp hazır edelim. Sonrasında da birleştirme kısmına geçelim. Şimdi yine sihirli bir halka yapıyorum. Aynı başladığımız gibi diğerini bir zincir çekerek öncelikle bir sık iğne, ikinci sık iğnemizi 3 ve 4. Çok sıkı yapmayalım sık iğnelerimizi, yine 4 adet sık iğne yaptık. 4 tane tomurcuğumuz olacak. Burada hemen geriye çevirip tersine ilk sık iğneye kaydırma yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yine bakın burada görünen bu dışta kalan tek dala ve bir de sık iğnemiz, şimdi ters geleceği için biraz zor olacaktır. Yine bize bakan tek dalını alıyoruz ve kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Şimdi sıradaki sık iğnemizi yine iki dalına birden batıyorum ve kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum. 3 zincir çektim. Aynı yine görünen tek dalı, dibindeki bir de sık iğnemizin bize bakan tek dalını çekip kapatıyorum. Hepsini birlikte. Üçüncü sık iğnemizin içerisine geçtik. 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde 4 adet tomurcuğumuz olmuş olacak. Ve sıradaki sonuncu sık iğnemize geçiş yapıyoruz. Ve kaydırma yapıyoruz. Şöyle tekrar, tam olarak batmamışım. 1 2 3 zincir, yine tek dibindeki o tek dalını alıyoruz ve bir de bu sık iğnemizin tek dalını alacağız. Bakın biraz zor olabilir. Son sık iğne olduğu için batması. O yüzden de sık iğnelerimizi yaparken biraz elimizi gevşek tutalım. Hemen ne yapıyoruz? Burada ipimizi sıkalım. Tam bu ortaya sabitleyip bir zincir çektim. İpimi kesip temizliyoruz. İplerimizi temizleyelim. Bakın burada yarım tomurcuğumuz, ortadaki papatyamızın sadece 8 yapraklıydı. Bu 4 yapraktan oluştu. Hemen ipimizi temizleyip yine kenarlarındaki beyaz renkli yapraklarına geçeceğiz. Evet, yine hemen arkadaki şöyle tam yaprağımızın arkasında olan tek dalına tığımı geçirip burada 18 adet zincir çekeceğiz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Aynı yere sabitledim. Hemen bakın sıradaki tek dalımıza geçiş yapacağız. Biraz aralarda kalıyor arkadaşlar. O yüzden batması da zor olabilir. Şimdi buna batıp yaprak oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektik. Hemen 9'uncuya bir tane sık iğne, yanındakine yarım trabzan, bir tane
ikili trabzan, aynı diğer çiçekteki gibi yaprak yapacağız. Bunlara da 3 tane yaprağımız olacak. 3 ikili trabzan. İlkini göstereyim. Sonrasında 2 taneyi birlikte arkada örelim. Hemen şöyle 3 tane ikili üçlü trabzanımızı yaptık. Kalan 3 zincirimiz var. Sıradakine ikili trabzan, sıradakine yarım trabzan, son ilmeği de sık iğne yaparak aynı yere sabitliyoruz. Sonraki ilmeğimize geçiyoruz. Bu şekilde 2 tane daha yaprak yapalım. Evet, 3 tane yaprağımızı yaptık arkadaşlar. Tam bu son tomurcuğumun arkasındaki kısma batarak burada da 18 zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 zincirimizi çekip yine aynı yere sabitliyoruz. İpimi burada kesiyorum. Yapraklarımızdan kaydırma işlemini yapacağız. Burada kesmemiz lazım. Çünkü kenardaki zincirler engelliyor. İpi kesmeden yapamayız. Hemen ilk yaprağımın tam yine dibinden ilmek çıkardım. Bir zincir çekiyorum burada. Yanından 2 3 sıradakine 4 5 6 7 8 ve 9. Bu şekilde bu 3 yaprağımızı da diğer yaptığımız gibi diğer çiçeğimizdeki gibi aynı kenarlarını kaydırma tekniğiyle öreceğiz. Yine her kenarında iki tarafında da 9'ar tane kaydırma ilmeğimiz olacak. Sonuna kadar bu şekilde gelip 3 yaprağımızı tam bu dibinde ipimizi keselim. Evet, sonuna kadar geldim. Hemen şu dibine son kaydırmayı yapıp burada ipimi kesiyorum. Ve yarım olan yaprağımızı da tamamladık arkadaşlar. Şu şekilde iplerimizi temizleyip gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladık. Yarım olan papatyamızı 3 yapraktan oluşuyor. Kenarlarında yine 18'er tane zincirle çektiğimiz böyle yarım şeklinde bir görüntü aldı. Hemen bu çiçeklerimizi tamamlayıp 3 adet tam böyle papatyamız olacak. 3 adet de yarım bu şekilde bir papatyamız olacak. Biz tamamlayalım 3 3. Sonrasında da bandanamızın birleştirme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle 3 tane tam papatya çiçeğimi hazırladım. 3 tane de yarım çiçeğimizi örüp şimdi eklem aşamasına geçeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bir tane de ben yine ortasında tam sarı değil böyle hardal sarısı renginde hem renkleri görün istiyorum hem de farklı bir ton daha papatyanın ortasına işlediğim tomurcuklarla ördüm, bandanamı tamamladım. Videoyu izleyenler video başında neden bandanayı tam göstermediniz merak edenler olabilir. Video sırasında yarısında gösterdim. Bu videonun ikinci günü arkadaşlar. Bir günde videoyu çekmedim. Şu anda ikinci günümde çiçeklerimi hazırladım. Ben ekstra ayrıyeten de sizlerle daha sağlıklı birleştirmeyi hem kendim de denemiş olmak için bir tane bandana hazırladım ben de.
Bu nedenle de bu bandanamızın şöyle renkleri de çok güzel soft bir pembe renkle yaptım. Bandanamı ördüm. Görün istiyorum. Çok güzel bir bandana ortaya çıkıyor. Hemen çiçeklerimizi yaptıktan sonra yine kullandığım renk tonu buradaki renk ip de koton bir ip arkadaşlar. Şöyle bağcıklarını da ördük. Şimdi hemen ekleme kısmına geçiş yapacağız. Şöyle arkaya iyice almak istiyorum. Görüntü kapanmasın diye. Şimdi farklı bir renk yine kullanacağım. Şöyle yine soft güzel bir tatlı yeşil rengiyle hem hava bugün biraz kapalı olduğu için de ışık farkı da olabilir. Videomun ilk bölümüyle şu anki bölümü arasında. O yüzden de şöyle açık bir renk yine sizlerle kullanacağım. Hemen ilk motifimi alıyorum. Şöyle tam ördüm. Yani 8 yaprakla yaptığımız papatyamın aldım. Şimdi kenar kısımlarını kaydırma tekniğiyle hep gitmiştik. Şu tepecikleri de ikişer zincirle küçük yuvalar oluşturduk. Buralara daha kolay batmak için. Hemen bu ilk tepeye herhangi bir tepeye ipimi sabitleyip 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı 2 kez dolayıp aynı yuvaya hem ipimi arkadan sabitliyorum. Bu ipi de arada bırakıyoruz. Önce 2 tane tekrar tığımın başını 2 kez dolayıp yine 2 çıkıyoruz. Yine ipimizi alıp 2 tane çıkıyoruz. Tığımızda 3 tane kaldı. Bu ilk çektiğimiz 4 zincirle birlikte 3 trabzan sayıyoruz burayı. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben şu boşlukların aralarında 7 tane zincir çektim. Bu 6 da olabilir arkadaşlar. Eliniz çok gevşekse 6 çekebilirsiniz. Ya da çok sıkıysa da yine 8 de çekebilirsiniz. Ben tam böyle ortasını 7 tane zincir çekerek başlıyorum. Zaten bu komple yaprak kenarlarını ördüğünüzde o belli edecektir kendini. Çünkü ben bunu da birkaç kez denediğim için bu 7 benim elimin ayarına 7 tam oldu. O yüzden de 7 tane zincir çekiyorum aralarda. Hemen yine tığımı 2 kez dolayıp aynı tepeye tekrar 2, yine 2 kez çıktım. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. Aynı yere tekrar tığımı 2 kez dolayıp önce 2 çıkıyoruz. Sonra tekrar 2 tığımda yine 3 ilmeğim kaldı. Yine aynı tepeye önce 2, sonra 2, 4 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarıyorum. Toplamda yine 3 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Hemen diğer sıradaki yaprağın tepe noktasına sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine tığımı 2 kez dolayıp diğer sıradaki yaprağımızın tepesine yine köşe oluşturacağız. Bu şekilde 2 yapraklı köşelerimiz olacak. Yine önce 2 sonra 2 çıkardım. Tekrar 2 kez doluyorum. Tığımda 2 ilmeğim kalıyor. Yine aynı tepeye, aynı yuvaya önce 2, yani 2 kez çıkarıyoruz. Son ilmeğimiz tığımızda kalacak. Yine 3 oldu. Bu üçüncü trabzanımız olacak. Kalan son 4 ilmeğimizi de hepsini birlikte çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elim ne çok sıkı ne de çok gevşek. Yani bu çektiğim zincir sayısına göre bu şekilde elimi çok da sıkı tutmuyorum. Çok da gevşek tutmuyorum arkadaşlar. Siz de elinizin ayarına göre 8 de çekilebilir. 7 de 6 zincirde çekilerek yapılabilir. O çiçeklerin kenarları. Hemen yine aynı işlemi uyguladım. 3 trabzandan oluşan yaprağımı yapıp 4 tane kalan ilmeğimin hepsini birlikte çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar sıradaki yaprağı sık iğne ile kapattım. Bakın ikinci köşemizi yaptık. Bu renk de çok tatlı oluyor. Hemen 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Yine 2 kez tığıma dolayıp ipimi şöyle sıradaki yaprak tepesine aynı işlemi uygulayacağız. Bu da üçüncü köşemiz. Hepsini tığımızda en son 4 tane ilmeğimiz kalıyor. Hepsini birlikte çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu çiçeğimizin etrafını sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Sonrasında diğer çiçeklerimizi de ekleyerek bandanamızı şekillendiriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bu şekilde bakın arkadaşlar kenarlarını yapalım. Dediğim gibi siz motiflerinizi şöyle çiçeklerinizi yaptığınızda çok yani rahat değilse, bu zincirler geriliyorsa, gerginse bir zincir daha fazla çekebilirsiniz. Ama yok, elim gayet ideal diyorsanız 6'da 7'de olur. Sonuna kadar gelelim. Şu yaprağı en son köşemizi buraya bir tane daha böyle köşe yapacağız. Aralarda bir sık iğne ile kapatıp sonrasında devam edelim. Evet, sonuncuyu da şöyle batarken size göstermek istiyorum. Son 7 zincirimi çektim. Hemen burada yaptığım ilk yaprağın tam tepesine şöyle ilk trabzanın 3 zincir değil de şöyle yanındaki ilk trabzan tepesine, yani ortasına batarak kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi burada kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada diğer motifimizi başlayıp ekleme işlemine geçeceğiz. İplerimizi temizleyelim. Dört köşeden oluşan bir motifimiz oldu. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki çiçeğimizi alıyoruz ve ilk bir tane köşemi oluşturduktan sonra motifimizi ekleyeceğiz. Yine aynı diğerindeki gibi başlangıcını yapıyoruz. Şöyle tam tepe noktayı bulup aynı şekilde başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine buraya bir köşe oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aynı yere tekrar şöyle tığımızı iki kez doluyorduk. Önce 2, sonra 2 çıkıyoruz. Tekrar iki kez dolayıp önce iki seferde, sonra tekrar 2 çıkıyoruz. Tekrar iki kez dolayıp önce 2, sonra 2 çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip sıradaki yaprağımıza sık iğne ile yine tam tepesine kapatıyoruz. Aralardakilerine yapmıyoruz. Bir yaprak sonrası tekrar köşe. Yani 4 yaprağımıza köşe oluyor. 4 yaprağımızda yine ortada sık iğne ile kapattığımız yapraklar oluyor. 3, 4, 5, 6, 7. Hemen şimdi, evet, şimdi bu köşemize geçtiğimizde ilk yaprağımızı yapıp sonrasında ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle bakın 3 zincir çekip şöyle tekrar göstermek istiyorum. Motifimizin ters tarafı olacak. Bize doğru bakacak. Bir köşesini, herhangi bir köşesini sık iğne ile kapattım. Hemen. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Çevirip diğer ekleyeceğimiz motifi, yani kenarlarını yeni öreceğimiz motifi çevirip düz tarafına ilk yaprağımızı yapmıştık. Buraya bakın
ikinci yaprağı yapıyoruz. Bir ucunu köşeye sabitledik diğer motifimizin. Şimdi bunu da kapattık. Çeviriyoruz yine. Bakın ters tarafları şöyle çevirip düz tarafından yaprağımı ördüm. Çevirdim ters taraflarından. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle yaprağımızın, sıradaki yaprağımızın bu kenarları örülü olan motifimiz. Bunu karıştırmayalım. Hemen buraya sık iğne ile kapattım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Arkadaşlar yine aynı şekilde karıştırmamak adına çevirip yine kenarları örülmüş olan yaprağımızın oradaki 7 zincirlik kısma batıyorum. Tam ortalıyorum. Dördüncü zincire 1 2 3 zincir çektim. Şimdi çevirdim. Kenarlarını henüz öreceğimiz yaprağımızın tam tepesine sabitliyoruz. Bu 3 zincirle, sık iğne ile 1 2 3 zincir çektim. Tekrar arka tarafını çeviriyorum. Bu motifi atlıyorum. Yani bu yaprağımıza batmadan direkt hemen sıradaki bu ortadaki 7 zincirlik olan kısmı sabitliyoruz. Bu motifimizi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Hemen bakın çevirdim düz taraflarını yine iki kez tığımın başını doluyorum. Şimdi köşe noktasını, ilk yaprağını oluşturacağım ve sonra ekleyeceğiz diğerini. Çevirdim. Bakın arkadaşlar şöyle, zaten 3 zincirimizi çekmiştik. Burada 3 zincirimiz var arada. Hemen bu ilk yaprağımıza sabitledim. Kaydırma tekniğiyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Çeviriyorum şimdi. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar şu kısma da batacağız. Pardon, 3 zincir çekmiştik. Hemen bu çiçeğimizin tam köşesine denk geldi. Yine aynı bu şekilde olacak. Orta noktayı buluyoruz zincirimizin. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir yine çekiyorum. Bu köşemizin aradaki zincir şeyler oluyor. Yani 7 zincirlik kısmı 3 3 böldük. Hemen ikinci yaprağımızı da oluşturuyoruz bu köşemizde. Bakın motifimizi tamamladık. Diğer motifle birleştirdik. Şimdi hemen kenarlarını örelim. Normal hiç ekleme yapmadan 3 4 5 6 7 zincirle sıradaki yaprağımıza sık iğne ile battık. 1 2 3 4 5 6 7 zincirle hemen burada bu yaprağımızın son köşesini oluşturuyoruz. Bu yaprağımızı bitirelim. Şimdi ekleme işlemi yok bunda. Sonuna kadar yine gelelim. Kapatalım. Sonra diğer yaprağımızı eklemesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi iki motifimi tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Kapattıktan sonra şimdi üçüncü motifimizin eklemesine geçeceğiz. Hemen sıradaki motifimizin ilk köşesini yaptım. Bir önceki motifteki gibi ikinci köşesinin ilk yaprağını da örüp 3 zincir çekiyorum. Sonrasında ters tarafına, yani diğer iki motifin ters tarafları bize bakacak şekilde bu 7 köşedeki 7 zincirlik boşluğun tam ortasına kaydırma ilmeği ile sabitledim. Diğerlerini sık iğne yapmıştım. Geriye söküp tekrar kaydırma ilmeği ile yaptım arkadaşlar. Çünkü biraz formu bozuk durdu. Bu kaydırma ilmeği ile daha düzgün oldu o eklenen kısımlar. Şimdi 3 zincirle çektim ve ikinci yaprağımı oluşturuyorum bu köşede.
Hepsini birlikte çıktım ve yine ters tarafından çevirip bakın bu yaprağı şimdi sabitleyeceğiz. Şu ilmeğimizi sıkılaştıralım şu taraftan. Kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. Köşeyi oluşturduk. Bakın 1 2 3 zincir çektim. Şimdi şöyle uzaktan tutarsam hangi motif olduğunu daha iyi göreceksiniz. Bu 7 zincirlik boşluğa tam ortaya sabitledim. 3 zincir çektim ve yine geriye çevirdim düz tarafına. Sıradaki bakın yaprak tepesine sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, yine çevirdim. Şimdi ters tarafları bize bakıyor. Bu yaprak tepesi değil, sıradaki bu 7 zincirlik boşluğun tam ortadaki zincire sabitliyoruz. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim ve hemen yine düz tarafını çevirip 2 kez başını alıyorum ve köşedeki ilk yaprağımı oluşturuyorum. Hepsini bir çektim ve geriye dönüp buraya bakın sabitleyeceğim tekrar yaprak tepesine. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın burada tam çiçeklerimizin orta kısmı, yani şu kısım denk geliyor buraya, tam göbek kısmı. Buraya 3 zincir çektikten sonra tam şu köşeye yine kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve çevirip yaprağımızın, köşemizin ikinci yaprağını oluşturuyoruz. Bakın tam ortaya denk gelen kısmı 2 kez başını aldım. Ve bu motifimizi de eklemiş olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın tam ortaya, orta kısmı, hemen motifimizin kenarlarını aşağıya doğru tekrar kapatalım. Sonuna kadar örelim. 3 4 5 6 7 sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi son köşemizi oluşturacağım. Sonrasında bu çiçeğimizin etrafını da bitirip bu rengimizle tekrar diğer yarım çiçeklerimizin eklemesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, motiflerimizi şöyle çevirip tersinden tam şu orta kısma bir tane yarım çiçeğimizi ekleyeceğiz. Tam 18 zincirlik o boşluğun ortasına ipimi, tığımı battım. 1 2 3 4 zincir çekerek buraya bir tane yaprak oluşturacağız. İpimizi de arkada tam arasını alarak sıkılaştıralım. Şöyle hemen şu yaprağımızın bir tane yaptığımız için tam bu köşedeki yaprağımıza sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekerek yine aradaki bu 7 zincirlik boşluğun ortasına, zincirin ortasına tığımızla ekliyoruz. 1 2 3 zincir çektim ve motifimi çevirdim. Düz tarafını, bize bakan düz tarafı, sıradaki yaprağın tepesine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yine burada da sıradaki ters tarafını çevirip zincirin tam ortasına kapatıyorum.
1 2 3 zincir çekiyorum. Yine çevirdim arkadaşlar, bakın. 2 kez başını alıp tam bu 3 yaprağın tam ortadaki olana köşe oluşturacağız. Yaprak. İlk yaprağımızı yapıyoruz. Önce 2 çıktım, kalan hepsini birlikte çektim. Şimdi çeviriyorum, bakın. Buradaki yaprağın tepesine kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle tam ortayı geldik. 3 zincirle ortaya sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yine çevirdim. İkinci yaprağımı oluşturuyorum. Hepsini birlikte çıktım. Ve şimdi bunu sıradaki gördüğünüz bu yaprağın tepesine, tam orta kısım burası, bakın ortayı oluşturduk. Birleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. Yine zincirin ortasını buluyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Çevirdim, yine sıradaki yaprağımızın tepesine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine çevirdim. Sıradaki 7 zincirlik boşluğun ortasına tam sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Yine buradaki 18 zincirlik boşluğun tam tepesine bir yaprak daha oluşturacağız. Tepeyi bulalım şöyle. Evet. Önce 2 2 bu işlemi 3 kez tekrarlıyoruz. Sonrasında tığımızda kalan tüm ilmekleri hepsini birlikte çıkıyoruz. Şimdi yine çevirdim. Bakın arkadaşlar, köşedeki yaprağımızın tepesine sabitledik ve burada ipimizi kesip işlemi tamamladık arkadaşlar. İpimizi burada kesiyoruz. Bu şekilde köşelerimizi de oluşturduk. Şimdi köşemi ilk yarım yaprağımızı da eklemiş olduk. Şimdi bir tane bu tarafa, bir tane de bu tarafa iplerimi temizliyorum. Önce bu taraftakini ekleyeceğiz. Sonrasında diğer taraftakini ekleyip bitireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci bu yarım çiçeğimizi aldık. İlk köşesini ben bir önceki gibi bir tane yaprak yaptım. Tam 18 zincirlik olan tam ortasına 7 zincirle yine yanındaki yaprağa geçiş yaptım. 7 zincirle tam ortadaki yere köşe olacak kısma ilk yaprağımı yaptım arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Hemen çiçeğim bandanamızın ters tarafından yine bu taraftaki motifimizin tam köşesindeki ortayı buldum. 3 zincir çekiyorum. Yanındaki yaprağımızın tam tepe noktasına geçiş yaptım. 2 kez başını dolayıp şimdi sıradaki yaprağımızı yapacağız. Burada bir köşe oluşacak. 2-3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Yine çevirdim. Sıradaki yaprağımızın tepesine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine çevirdim. Sıradaki 7 zincirlik boşluğun ortasına tam sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine çevirdim. Sıradaki 7 zincirlik boşluğun ortasına tam sabitliyorum. 2 kez başını dolayıp şimdi sıradaki yaprağımızı yapacağız.
Evet, şimdi 1 2 3 çeviriyorum. Tam 7 zincirlik, yine aynı yere tam ortasını sabitliyorum. 1 2 3 çevirdim. Sıradaki yaprağımızın tepesine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 yine çevirdim. Tam ortasına sabitliyorum. 1 2 3 çevirdim arkadaşlar. Şimdi bu köşedeki yine zincirimizin içerisine bir tane daha yaprak yapacağız. Tam ortayı buluyoruz. Kapattım. Hemen çevirdim. Tam sıradaki yaprağımızın tepesine birleştirdim. Bu şekilde burayı da tamamladık. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Yine hemen göstereceğim. Bakın, köşemizi tamamladık arkadaşlar. Köşe kısımları bu şekilde örüp bitiriyoruz. Şurayı zannedersem zinciri çevirmeden yaprağı yaptığım için terse tarafa kaldı. Sıkıntı yok. Oraların içerleri hep böyle kenarları örülecek. Hemen şimdi sıradaki yine yaprağı orta köşesine kadar ipimizle gelelim. İlk yaprağımızı yapalım bu köşedeki. Sonrasında da o yaprağımızın eklemesini yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şöyle yine ters tarafını çevirip bu taraftan bu köşeyi de tamamladık. Sadece bu köşemizin tek yarım motifi kaldı. Hemen elime alıyorum, motifimin düz tarafını yine çevirdim. Şöyle ben tam tepesini bulup ilk yaprağımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine ipimi arkaya arasına alıp sıkılaştırıyorum. Bu köşedeki ilk yaprağımı yaptıktan sonra şöyle bu taraftan, bu kez bu taraftan başlayacağız. Tam köşeye sabitliyorum. Pardon, o köşemiz olmayacak. Yaprağımızın köşe demişim. Orada köşeye batmıyoruz. Yaprağıma sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yanındaki 7 zincirlik boşluğa yine sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Düz tarafını çeviriyorum. Yaprağımın şöyle tam tepesine sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bu tarafa doğru geliyoruz. Yine bakın, yanındaki 7 zincirlik boşluğa tam ortaya bulup kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Yine çevirdim motifimi ve buraya tam ortaya bir tane, bura köşemiz olacak, yaprak oluşturuyoruz. Bu ekleme işi bitince gerisi çok kolay ilerliyor. Biraz belki burada zorlanabilirsiniz. İlk yaprağımı oluşturdum ben. Şimdi çevirdim. Hemen tam köşeye geldik. Buradaki ilk yaprağımızın olduğu kısma sabitledik. 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar. Bu köşenin tam ortasını buluyorum. Çünkü burası bandanamızın düz olan kısımları, şöyle bir köşe oluşturmak için burada köşeyi ortalayıp bir tane
kaydırma yaptık. Yine 3 zincir çekiyorum. Şimdi sıradaki yaprağımı. Bu da yarım motifimizin yani tam ortasındaki köşe kısmı. Bu yaprakları yaptığımız yerler. Kapattım. Bakın burada da aynı yaptığımız işlemdeki, çünkü kenarlarını sık iğne ile kenar oyası gideceğimiz için buraların düzgün bu şekilde olması önemli. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Sıradakine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincirle son zincir içerisine bir tane yaprak yapıyorum ve burada bandanamızın birleştirme kısmını tamamlamış oluyoruz. Sonrasında hemen kenarlarını, bağcıklarını hızlıca örüp bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü artık kenar sık iğnesini yapıp sonra bağcıklarını, sonrasında kenar şu kısımdaki oyasını yapıp bandanamızı tamamlayacağız. Şu ipimi temizleyip geliyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi bir zincir çektim. Hemen şurada, yani son yaprağımız vardı zaten. Buranın içerisine sık iğne yapıyorum. Normal sık iğneler yaparak hemen şu aradaki dibe birleştirdim, yani battım şu zincir içerisine bir sık iğne. Şimdi bu 8 tane, ben bu zincir içerisine 8 veya 9 dolabilirsiniz. Dediğim gibi siz sık iğnelerinizi yaptıkça zaten 8 18 zincirdi. 9 da dolabilirsiniz sık iğnelerinizi. Ben direkt şimdi içerisine dolacağım. Diğerinde pembede şöyle zincir içlerine yapmıştım sık iğnelerimi. Siz ister böyle ister öyle yapın arkadaşlar. Bunu hızlıca şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 tane içerisine sık iğnemi doldum. Şimdi şöyle tam diplere, şu çiçeklerimizin üstlerine de denk gelecek sık iğnelerimiz. Belli bir yeri yok batacak arkadaşlar. Sadece şöyle 3 tane 4 tane sık iğne yapacağız. Tam bir tane ortaya, buradaki geçişlerimizi sağlamak için şimdi direkt yine yanındaki şu köşe kısımlarına geldik. Buraya da 9 tane sık iğne yaparak, ben bir tane göstereceğim şimdi, sizler de diğerlerini yaparak 9'da, dediğim gibi eğer çok üst üste biniyorsa 8 tane dolun. 3 4 5, bakın 1 2 3 4 5 7 8 tane olacak. Şimdi buraya 8 dolacağım. Biraz daha kısa geldi gibi bana. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Çeviriyorum. Şu yaprağımın 1 2, bu yapraklarımızın aralarına 4 tane yapıyorum. Şu ortadaki birleştirdiğimiz kısımlara da yaparak, dediğim gibi gelişi güzel, bir sayısı şeyi yok bu sık iğnelerimizin. Şimdi köşeye geldik. Bakın tam burası. 2 3 4 5 6 tane dolacağım. Yine şu tam ortaya batacağım. Burası da düzelsin diye yine geldik. Yine yaprağımızın tek kanadına batarak burayı da 4 tane sık iğne yapıyorum. Sırasıyla bakın yine buraya 8 tane de olarak bu şekilde sık iğne yaparak gelelim şu noktaya kadar. Yine buralarda kaçarlı dolduğumu söyleyeceğim sizlere. Şu kısma kadar
Aynı burada ne yaptıysam oraya kadar sık iğne yapalım arkadaşlar. Evet, buraya kadar geldik. Bakın. Şimdi burayı son 9 tane doldum. Yine şimdi köşedeki yaprağımın içerisinden 2, 3, 4, buraya 5 dolacağım. Tam köşe olduğu için hemen zincir içerisine geçtim. Bu 7 zincirli oluşturduğumuz 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane direkt hemen diğerine geçiyorum. Ya 7 ya 8. Dediğim gibi onu siz kendi elinizle, elinizdeki bandanaya göre, el sıkılığınıza göre çok bolsa e, daha farklı sayılarla da yapabilirsiniz. Bandananızı şöyle bakarak rahat bir şekilde açılıyorsa yeterlidir dolduğunuz sayılar, ama baktınız böyle kasıyor, artırabilirsiniz sık iğne sayılarını ya da çok gevşekse de azaltabilirsiniz. Tamamen elinizde alakalı bir durum. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen burayı bir tane daha yapayım. Biraz büyük geldi boşluk. Direkt karşıdakine geçiyorum. Hiç yaprak tepelerine batmıyorum. Şimdi bu aralarda 3 zincirlik aralarımız vardı bizim. Buralara da 4'er tane, ister 3 ister 4, o aradaki genişliğe göre dolabilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer 7 zincirlik boşluğa 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuna kadar bu şekilde şu köşeye kadar gelelim. Tam şu uç noktada ben iki tane fazla 10 tane falan sık iğne yapmıştım. Burayı oraya kadar örelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, 6 tam köşedeyiz. Ben buraya 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane yeterli. Eğer gerek duyarsanız 12 tane de yapabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde şu başa kadar gelelim. Burada bağcığımızın ilk bağcığımızı yapacağız. Sonrasında bir sıra daha sık iğne ile şuraya kadar örelim, devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın şöyle tamamını sık iğne ile örüp geldim. Bandanamın tam yine başladığım yere ilk sık iğne tepesine sabitleyerek burada şimdi 55 adet zincir çekeceğim. Bağcığımızı yapacağım. İlk bu tarafta ipimi kesmeden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 55 adet zincir çekelim. Evet arkadaşlar, 55 zincir çektim. Siz bu zincir sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Baş çevresine göre, yapacağınız kişiye göre değişir. Ben 55 adet yaptım. Daha da uzun yapabilirsiniz. Hemen yanındaki zincir içerisine sık iğne yaparak komple bu 55 zincir üzerine sık iğnelerimizi yaparak sonuna kadar devam edelim sık iğne örerek. Evet arkadaşlar, şöyle bir sık iğne sırasıyla tamamladık. Bağcık kısmını, ilk bağcığımızı bu tarafta yaptık. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye kaydırma ilmeğiyle sabitledim. Devamında yine sık iğne yaparak bu sırayı da bu bandanamızın ön tarafına, başımızın ön tarafına gelecek. Bu sık iğne sırasına tekrar üstüne bir sıra daha sık iğne yaparak diğer başa kadar gelelim. Orada da yine bağcığımızın diğer bağcığımızı yaparak sonrasında kenar oyasını yapıp bandanamızı tamamlayacağız. Şu kısmı komple yine şuraya kadar yine sık iğne yaparak ilerleyelim.
Evet arkadaşlar, bakın daha da düzeldi bu ön kısmı. İkinci sırayı sık iğnemizi de yaptıktan sonra aynı şekilde buraya da tam köşeye geldiğimizde şu köşe kısmında göstermek istiyorum. Bir tane daha burada bağcık yapacağız. Yine gösterecek çok bir şey yok. 55 adet zincir çekerek yine aynı şekilde bağcığımızın diğer tarafında burada örüyoruz ve devam ediyoruz. 55 adet zincir çekip sık iğne ile yine şuraya dibine gelelim. Sonrasında da uç tarafının bu oya kısmını tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, burada da yine 55 adet zincirle yaptık. Bağcığımızın sonuna geldik. Hemen dibine yine sabitliyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada kenar oyasını yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Siz farklı bir oyada örebilirsiniz kenarlarına. İlk başta 4, sonra 6, 1 2 3 4 zincirle yine yanına aynı yere batıyoruz. Bu 3 yaptığımız pırpırlarımızın hepsini aynı yere, bakın, battık. 1 2 3 4 4 zincir çektim. 1 2 3 4 5.'ye yine sabitledim. 1 2 3 4 yine aynı yere 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincirlerle oluşturduğum bu yaprakları aynı yere, üçünü de kapatıp 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4 5. zincir içerisine yine kapattım. 1 2 3 4. Bu kadar tüm bandanamızın tüm çevresini bu şekilde örerek tamamlıyoruz. 5 6 1 2 3 4 5 6. Sadece şu köşe noktasına geldiğimizde orada 1 2 3 4 1 2 3 4 zincirle yine 5. zincir içerisine geçiyoruz. Bu şekilde kenar oyalarımızı yapıyoruz. Şu kısmı göstermek istiyorum. Bakın tam uç noktasına denk geldi benimki. Bir tanesi uç noktasına tam şu yaprakların başından 4 zincirle tam tepeyi bulup buraya bir tane oya yaptım. Sonra 4 zincirle diğer yaprağımızın tepesine batarak, yani tepesine denk gelecek olan kısma batarak ilerleyeceğiz. Şimdi oraya kadar öreyim ben. Sizler de aynı şekilde ilerleyin. Oraya denk getirmeye geldiğinde orayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın tam köşeye geldim. Buraya kadar ördüm. Burada tam yaprağın hizasında olan bir kısma yaptım. Bir tane 1 2 3 4 1 2 3 4 tam tepeyi 5.'ye şöyle batıyorum. Bir tane bu tepeye boyamızı yapıyoruz. Bundan sonrası da zaten aynı diğer kenardaki gibi ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 zincirle yine bu yaprağımızın tam hizasına, bitiş yerine batıyoruz. 1 2 3 4 aynı yere yine oyamızı yaparak sadece şu tepe noktasını göstermek istedim. Şimdi bu kenarını da böyle sonuna kadar gelelim. Tam bağcığımızın kısmında bandanamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bitirip devam edelim. Evet arkadaşlar, tamamladım. Tam şu kısma geldiğimde bakın bitirdim. Son oyamı buraya yapıp iplerimi temizledim ve hızlıca bir ütüde bandanama basıp ütüleyip geldim. Şöyle görmeniz için daha güzel görün istiyorum. Şimdi bunun ölçüsünü de sizlere söylemek istiyorum.
Bandana ölçüsü standart, yani 55 santime kadar yetişkinler için olabilir. Şöyle şurada tam baş çevresi benim ördüğüm bandananın kaydırmadan şöyle, bir de bunun payı da oluyor. Tam böyle 41 santim, 41,5 santim bağcıksız halinde şöyle baş çevresine gelecek. 42 santim diyelim arkadaşlar. Toplamda uzunluğu da yine onu da sizlere söyleyeyim, çünkü çok soran oluyor. Diğer bandana tarifimde de toplamda, evet, şöyle bunun bağlarken zaten esneme payı da olacaktır. 85 santim arkadaşlar. Bağcıklarla birlikte uzunluğu 42 santimde, şu şekilde zaten kız çocuklar için ideal bir boyutta. Ama dediğim gibi bunun şöyle kenarlardan da daha büyük yapmak isterseniz, bilmiyorum, motifli olduğu için çok fazla motifli olacak bir bandana modeli değil. Şu kenarlardan uzatabilirsiniz örgünüze biraz ekleyerek, ya da bağcık kısımlarını daha uzun tutarak da yetişkin içinde baş çevresine uygun ayarlayabilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.